Brüksel öyle yarım günde waffle'la patates cipsiyle bitmez. Buraya geliyorsanız bence hakkını verin. Efendim herkese merhaba. Kapakta Belçika, Brüksel yazısını gördüğünüzde ilk aklınıza ne geldi? Belki waffle, belki çikolata, patates kızartması, hatta işeyen çocuk heykeli değil mi? Brüksel ile ilgili videoları izlemişseniz bunların çoğunu zaten videolarda görmüşsünüzdür. Hatta çoğu yorumlarda da Brüksel'in çok büyük bir yer olmadığını, belki yarım gün buraya ayırıp Brüj'e, Gent'e de zaman ayırmanız gerektiğini size söylemiş olabilirler. Ama aslında Brüksel, Belçika'nın başkenti olarak ve Avrupa Birliği'nin de idari başkenti olarak çok katmanlı bir şehir bence. Hem Fransızca hem Flemenkçe'nin kullanıldığı, kültürel açıdan da çok zengin bir şehir. O yüzden de ben buraya 2 günümü ayırdım. Size hem bir taraftan tabii ki o lezzetlerini, yani waffle'ı, çikolatayı tatmadan olur mu? Ama bir taraftan da böyle hızlı tüketim alışkanlıklarıyla bir şehri çabucak bitirmektense birazcık daha şehri içselleştirmek istiyorum. Hazırsanız, evde rahat koltuklarınıza oturduysanız, içeriden başka gelecek olan varsa onları da çağırın. Çay kahveyi alın ve Brüksel gezimize yavaş yavaş başlayalım. Brüksel deyince ilk akla gelen görsellerde en çok karşınıza çıkan meydandayım. Grand Palace ya da Groot Markt deniyor buraya. Burası UNESCO tarafından koruma altına alınan çok gösterişli bir meydan. Eski zamanlarında pazar yeri olduğu için o market kelimeleri hep bu meydanların sonlarında vardır. Hamburg'da hatırlarsanız Rathaus Markt'tı yine meydanın ismi. Bu meydanın bu kadar gösterişli olmasının sebebi şu: 1695 yılında Fransızlar burayı bombalıyorlar. Sadece arkamdaki, hemen şuradaki belediye binasının kulesi ayakta kalıyor. Ve Belçikalılar da Fransa'ya yenilmediklerini göstermek adına bir direniş sembolü olarak bu meydanı 5 sene içinde bugünkü haline getiriyorlar. Peki bu binalar neden bu kadar gösterişli? Aslında bunların her biri bir esnaf loncası. Yani sendika binaları olarak düşünebilirsiniz. Fırını var, kasabı var, çeşitli tekstilcileri var. O yüzden de herkes birbiriyle yarışmak adına binasını altın kaplamalarla, üzerindeki heykellerle en süslü hale getirmiş. Yani o esnafların bir markalaşma ön yüzü, o zamanların tabela sistemi olarak bunu düşünmekte fayda var. Hemen hemen hepsinde de 1695'ten sonra 1697 tarihi işlenmiş durumda. Şimdi şöyle hem binaları biraz gezelim hem de binaların içindeki çeşitli müzelere de bakmak istiyorum. Her bina bir esnaf loncasını temsil ediyor demiştim ya. Mesela şu arkamdaki kapının orada bir kas heykeli var. Bu kasapları temsil ediyor ve o binanın demek ki loncasıymış. Gemicileri temsil eden böyle bir yelkenli heykelinin olduğu kapılar var. Herkes kendi süslemesiyle beraber meydanda yerini almış zamanında. Meydandaki en görkemli yapı arkamdaki Town Hall, belediye binası. Zaten o 1695'teki Fransa'nın bombardımanından sonra ayakta kalan da tek kule bu binanın kulesiymiş. Bu binanın şöyle bir özelliği var, yine biraz da efsaneye dayanıyor. Kulenin kapısı binanın tam ortasında değil. Rivayet o ki bu binayı mimarı yaptırdıktan sonra kapının ortada olmadığını fark edip işte binanın tepesinden atlıyor. Hani hep duymuşuzdur bunları. İçinde bir müze var. Bugün kapalıymış ama benim 2 günlük bir Brüksel müze kartım olduğu için yarın girmeyi deneyeceğim. Bakalım. Şu arkamda da belediye binasının önünde küçük çocuklar oturmuşlar, sandviçlerini yiyorlar. Üzerlerinde de fosforlu yelekler var. Muhtemelen bir okul gezisine çıkmışlar ama çok tatlılar gerçekten. Şehir meydanını gezmek için bu şekilde atsız faytonlar da var. Çok değişik, güzel görünüyorlar. Turistler için tabii ki ilgi çekici. Belediye binasının hemen yan sokağında
bu tip Avrupa şehirlerinde artık alıştığımız bir heykel vardır. Böyle dokunursanız mutlaka şehre bir daha gelirsiniz, işte dilekleriniz kabul olur şeklinde. Bu heykel de yine dokunmaktan, her gelenin dokunmasından o çeşitli noktaları parlamış durumda. Şehirler böyle efsanelerle güzel oluyor. İnsanlar bunları seviyorlar. İnanan veya sadece eğlencesine de gelen turistler dokunup geçiyorlar. Şimdi meydandaki her binaya bakmak istiyorsunuz ama tabii ki en gösterişlisi belediye binası ve hemen onun karşısındaki de Brüksel Şehir Müzesi ya da Kralın Evi diye isimlendirilen bina da ondan yarışıyor aslında. Binanın bir diğer ismi de Ekmek Evi. Yani demek ki bu binada eskiden fırıncıların lonca binasıymış ve oldukça da gösterişli o taş detaylarıyla süslenmiş durumda. Binanın içinde bugün Brüksel Şehir Müzesi var ve ayrıca size önemli bir sürpriz. Mannequin Peace yani işeyen çocuk heykeli var ya, şu biraz ileride sokakta herkesin özellikle fotoğraf çekmek için sıraya girdiği heykelin orijinali bu binanın içinde, çünkü o heykel bir dönem çalınmış, sonradan kurtarıldıktan sonra bu müzenin içinde. Gelin beraber hem hikayesini araştıralım hem de orijinalini görelim. Meydandaki en görkemli binanın merdivenlerinden üst kata çıkarken renkli vitraylarda çeşitli lonca armaları resmedilmiş. Şehrin tarihiyle ilgili bilgilerin sunulduğu salona çıktım. 13. yüzyılda yapılan surlara ait çizimleri görünce bugünkü otoyolların da hala iki dairesel formdan oluştuğunu hatırladım. Fark ettim ki 500 yıldır şehrin merkezi çok da fazla değişmemiş. Müzedeki resimler bize biraz önce anlattığım meydanın pazar yeri halini, hatta Fransız bombardımanındaki günleri çok iyi yansıtıyor. Sadece seyretmek bile yeterli aslında. Ve geldik Brüksel'in ünlü heykeline. Bu heykelin ilk hali 15. yüzyılda çeşmelere su sağlayan idari belgelerde bile gözüküyor. 1619'da bugün bildiğimiz heykel 55 santimlik bronz bir şekilde yapılıp yerine konmuş. 1695'teki Fransız bombardımanında zarar görmeyince hakkında da sayısız efsaneler çıkıyor. Bu kadar ünlü olunca defalarca kırılıp çalınma, hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyor. Ve 1965'te tekrar çalınmak istendikten sonra orijinali artık şu an gördüğümüz yerde sergileniyor. O günden beridir de bu heykel Belçika'da birçok mizah konusunda kullanılmış durumda. Brüksel Şehir Müzesi'ndeki gezimizi bitirdik. Nasıl buldunuz Mannequin Peace heykelini? Belçikalıların mizah duygusunu çok iyi yansıtan bir heykel ve şehrin de simgesi olmuş durumda. Küçücük bir şey ama bu mizah duygusuyla ilgili size bir yer daha göstereceğim. Bizim çocukluğumuza götüreceğim sizi. Belçika deyince akla gelen ilk şeylerden birisi tabii ki çikolata. Çikolatanın mucidi, hatta inovasyonu burası. Çünkü çikolata ilk zamanlar sadece ilaç niyetine tüketiliyormuş. Hatta ilaçların üstünü kaplayarak o acılığını gidermesi sağlanmış. Ve bir taraftan da sıcak çikolata olarak, sıvı olarak tüketilmiş. 1912 yılında Jean Neuhaus o bizim bildiğimiz çikolatanın içine dolgu yaparak pralin isminde, yani o ısırdığınızda kıt sesinin çıktığı çikolatayı üretiyor ve tamamen çikolatanın seyri değişiyor. Buradaki çikolataların iyi olmasının sebebi de hükümetin buradaki çikolatalardaki kakao oranlarında belli bir oranın altında kakao olmadan çikolata yapımına izin vermiyor. O yüzden de çok kaliteli çikolatalar var tabii ki ve çok güzel mağazalar var. Hangisine gireceğinizi şaşırıyorsunuz. Hatır sayılır fiyatlara da satılıyorlar euro cinsinden ama gelmişken şöyle ufak bir çikolatayı tatmakta fayda var. Bir ülke için çikolata bu kadar önemli olursa tabii ki onun müzesi de olur. Biz ilk başta Engin Otalar olarak çikolatanın bir tarihine yolculuk yapalım. Bakalım nereden geliyor bu? İçeride tadım da varmış. Gelmişken hem tarih hem lezzet, şöyle önce bir buradan başlayalım. Şimdi girişte ikramları tattıktan sonra çikolatanın tarihine yolculuğa başlayalım. Çikolata bundan 4000 yıl öncesinde acı bir içecekti aslında. Afrodizyak etkisi olduğuna ve hatta savaşçılara güç verdiğine inanıyorlardı. İspanyol kaşif Cortez bu acı suyu Avrupa'ya getirdiğinde tadından nefret ettiler. Fakat içine şeker ve balın eklenmesiyle Avrupa aristokrasisinin yeni bir çılgınlığına dönüştü.
çikolatayı sadece krallar ve soylular tüketebiliyordu. Yüzyıllar boyu sıvı olarak kalan bu lüks sanayi devrimiyle beraber şekil değiştirdi. Pres makinesi kalıba dökülmesinden sonra herkesin ısırarak yiyebileceği bizim bildiğimiz tablet çikolatalar haline geldi. Müzenin içinde çikolatanın evrimini, modernleşmesini görsel olarak takip ettikten sonra bir çikolata ustasının gösterisine yetiştim. Ve atölyenin sonunda ustamız işte burada hazır yapılmışı var diyerek son ürünü tadım için önümüze bıraktı. Ve müzenin en lezzetli kısmı, bir burada sunum yaptılar. Çikolatanın nasıl yapıldığını anlattılar. Ondan sonra da tadım kısmı. Pralin dediğimiz çikolata. İçinde dolgu olan çikolata. Çok güzel. Bu müzede sürekli kalabilirim ben böyle. Gidip dolaşabilirim. Şimdi Belçika deyince bir de en önemli şeylerden birisi patates cipsi. İnsanlar bunun için kuyruğa giriyorlar. Burada frit diyorlar buna. Hemen meydanın ara sokağında bir tane buldum. Neyse ki bu mevsimde kuyruk yoktu. Yani bir patates cipsi için kuyruk beklemem ama bir sosla beraber bunu veriyorlar. Güzel bir yiyecek, en azından burada ünlü olmuş ama yani ölmezsiniz bunun için ama gelmişken denemekte fayda var. Meydandan biraz içeriye doğru girdiğimizde geldik şimdi İşeyen Çocuk heykelinin sergilendiği yere. Ama ben size biraz önce orijinalini müzede göstermiştim. Buradaki aslında ilk konulduğu yer. Etraf çok şenlikli. Fotoğraf çekenler, video çekenler. Bu Mannequin Piece ile ilgili PR çalışması o kadar çok genişlemiş ki çeşitli dönemlerde, özel günlerde ülkelerin kıyafetlerini, çeşitli mesleklerin kıyafetlerini giydirilerek burada aslında bir sergi yapılıyor. Yani o biraz önce size gösterdiğim heykelin olduğu yerde. Arkamda da o Mannequin Piece'in, yani İşeyen Çocuk heykelinin bir gardırobu var. Gerçekten küçücük bir heykelin dünya çapında bir tanınan ürün haline gelmesinin nasıl yapıldığının çok iyi bir örneği. Grand Palace Meydanı'ndan 10 dakika yürüdüm ve sizi çok güzel bir yere getirdim. Çizgi roman sever misiniz? Şimdi Belçika'nın mizah kültürünü birazcık İşeyen Çocuk heykeliyle anladık ama benim yaşımdakiler, hatta daha öncekilerin çocukluk kahramanları olan Red Kit, Şirinler, Tintin ve daha nicesinin çıkış yeri Belçika. Özellikle bunu bildiğimden gelmeden önce buradaki bir çizgi roman müzesini araştırmıştım. Çok merak ederek buraya geldim. Red Kit'in, yani orijinal adıyla Lucky Luke'un çizimlerini merak ediyorum. İçeride onları muhtemelen göreceğiz. Gelin beraberce Belçika'nın çizgi roman tarihine doğru bir yolculuk yapalım. Hatta Lucky Luke'un nasıl Red Kit'e dönüştüğünü size anlatayım. Çizgi roman çoğu ülkede çocukları oyalamak için bir meşgale olsa da Belçika'da o 9. sanat olarak kabul edilir. Müzede sayısız çizerin eserlerini ve kahramanları görmek mümkün. Ama Belçika ve çizgi roman denince ilk akla gelen isimler Amerika'nın vahşi batı mitini yıkan, Avrupalı gözüyle hicveden Red Kit, paranın geçmediği, herkesin yeteneğine göre kolektif yaşamı anlatan Şirinler ve 20. yüzyılın en büyük gezgin diplomatı olan Tintin'dir. Çocukluğumuzun yalnız kovboyunu biz Red Kit olarak biliriz yani. Aslında onun orijinal ismi Lucky Luke, yani şanslı Luke. Neden böyle isim değiştirmiş? 1950'lerdeki Türk yayıncılar orijinal isminin bizim için zor olacağını düşünmüşler. Ve o dönem popüler olan başka bir çizgi roman kahramanı Red Ryder ile meşhur bir kovboy olan Kit Carson'ın isimlerini birleştirerek bizim bildiğimiz Red Kit haline dönüşmüş.
Müzenin alt katında bir de kütüphanesi var. Red Kit, Tintin, Rin Tintin'le ilgili çeşit çeşit eski yayımları burada görmek mümkün. Ben de gelmişken biraz şöyle sayfalarını karıştırdım. Umarım siz de benim gibi sevmişsinizdir çizgi roman müzesini. Müzenin içeriğinin dışında müzenin olduğu bina da çok önemli. Victor Horta imzalı Art Nouveau tarzında bir bina. Orta çağdaki o taş binaların ağırlığından sıkılıp cam ve çeliğin şekillendirmesiyle yeni formlarda binalar üretmeye başlıyorlar. Onları yarın da göreceğiz ama burada karşımıza çıktı. Demirin bükülerek, eğilerek böyle doğadaki formuyla binanın içinde bir yapı elemanı olarak kullanılmış. Bir taraftan müzeyi seyrederken binanın içinde gezinmek benim hoşuma gitti. Müzeden sonra alt kattaki mağazasına da bir uğradım. Çeşitli dillerde birçok kahramanla ilgili kitaplar var, biblolar var ve ben tabii ki kendime bir Red Kit, Lucky Luke anahtarlığı aldım. Bir Brüksel hatırası olsun. Akşam artık hava kararmaya başlamışken Grand Palace'ın bir arka sokağında ışıklı bir pasaja denk geldim. Galeri Royal burası. Brüksel'de önemli bir yapı. Aslında bir alışveriş pasajı ama bu yapıyı önemli kılan şey çatısındaki çelik ve cam tonoz. Tabii o dönemden önce gördüğünüz gibi hep taş ağırlıklı yapılar var. Sanayi devrimiyle beraber şuradan hatırlayabilirsiniz Eyfel Kulesi'nin yapıldığı zamanlara yakın tarihler bunlar. Hatta biraz önceki çizgi roman müzesinde de o çeliğin kıvrımlı şekilde kullanılmasını gösterdim ya size. İşte aynı dönemlerde bu alışveriş aksının da üstünü çelik ve camla beraber kapatarak yarı açık bir AVM haline getirmişler. Yani bugünkü alışveriş merkezinin atası diyebiliriz buna. Tabii ki Brüksel'in o yağmurlu, kapalı havasında insanları böyle korunaklı bir şekilde bu alışveriş yapabilecekleri yere sokmak önemli bir olaydı o dönemde. İçinde çok güzel mağazalar var. Tabii ki çikolata dükkanları var. Çikolata dükkanları zaten burada bir sanat eseri gibi ürünlerini sergiliyorlar. Sanki bir resim galerisine girer gibi mağazadan ürünleri alıyorsunuz. Gerçekten keyifli. Şimdi akşam yemeği için meydanın birkaç sokak aşağısında Chez Leon'a geldik. Burada midye ünlü ve midyeyi böyle bizim bildiğimiz gibi pirinçli yapmıyorlar da böyle saf haliyle yapıyorlar. Hem böyle haşlanmış hali var hem de böyle soslu hali var. Deniz tadı var burada. Bize afiyet olsun. Siz gelirseniz bu bölgede midye denemeyi mutlaka tavsiye ediyorum.